vegetables. You dip them in your special sauce. And the kids know the dipping. And on your left, this red herring. You can eat dumpling and ramen. It's such a good combination. Yaşamak için bir ülke, bir şehir arıyorum. Kendime en uygun. Ve kendime en uygunu bulana kadar da devam edeceğim. Japonya'dayız, Osaka'dayız. Japonya'nın en büyük ikinci şehri. Tokyo'nun hemen arkasından geliyor. Turistik anlamda da Kyoto'dan sonra en çok tercih edilen nokta. Fakat Kyoto'nun tabii ki de nüfusu daha az olduğu için ve genelde insanlar Kyoto'ya gidip bir gün, 2 gün kalıp Kyoto şehrini gezebiliyor. O sebeple aslında bence turistik anlamda Kyoto'nun da önüne çıkan bir şehirdeyiz. Osaka'dayız. Konakladığım yer gördünüz. Konakladığım yerin kapısından videoyu başlattım. Ve bizi meşhur o Osaka'nın Dotonbori bölgesi karşıladı. Her zaman kalabalık, her zaman renkli, her zaman neşeli burası. Tokyo'dan bence çok daha farklı bir havası var buranın. Japonya'nın her bölgesinin kendine has bir havası var. Ben Japonya seyahatime öncelikle Tokyo'dan başladım. İstanbul'dan direkt Tokyo'ya gelmiştim. Kısa bir Tokyo turu, arkasından asıl merak ettiğim ve yaşamak için belki de kendime aradığım yere, yani Sapporo'ya gittik. Sapporo'yu gezdik. Geçen videoda birazcık sebeplerini açıklamıştım. Aslında yaşamak için yer arıyorum serisinde en beğendiğim yer Sapporo oldu. Fakat geri dönmek üzere oradan ayrılmak durumunda kaldım maalesef. Özellikle kış şartları ve kış mevsimini tam anlamıyla böyle görmek için, yaşamak için biraz süre sonra daha tekrar döneceğiz Sapporo'ya. Dotonbori. Şöyle renkli hemen bir levhası bizi karşıladı. Şurası da ana caddesi. Ana caddeye doğru gidelim. Osaka'da yaşamayı düşünmüyorum açıkçası. Çok kalabalık. Gerçekten ya, kalabalıkla burada başa çıkmak birazcık zor arkadaşlar. Beni bu kalabalık yoruyor. Turistik anlamda ziyaret edilir mi? Bence Japonya'da böyle 1 numara, 2 numaraya yazabileceğimiz bir yer. Japon kültürünü çok fazla burada görebilir miyiz? O kadar olmasa da evet. Çünkü yani dünyanın her yerinden o kadar farklı, o kadar çok sayıda insan var ki. Bir Japon şehrinden, bir Japon bölgesinden ziyade, özellikle az sonra şu yürüyeceğimiz yerler, dünyanın her yerinden gelen insanların hafif böyle Japon kültürüyle harmanlanmış yaşama alanı, eğlenme alanı Osaka. Seveni çok, gerçekten seveni çok, gelip burada uzun süre geçireni çok. Bana o kadar da çok hitap etmiyor burası. Ben biraz daha böyle Japonya'ya gelince o Japon kültürünü daha yakından görmek, daha böyle Japon şehirleri benim daha çok hoşuma gidiyor. Şimdi akşam saatlerinde daha çok belli oluyor ama böyle sağ sol ağaçlar süslenmiş vaziyette şu anda burada. Rengarenk bir atmosferi var buranın. Yalnız Japonya'da her geçen gün hava biraz daha fazla soğumaya başlıyor. Yani artık iyice kışa doğru yaklaşıyoruz. Tamam, Sapporo çok soğuktu. Zaten orası kışlık bir bölge. Kuzey Rusya'ya yakın. Ama mesela ilk geldiğim akşamı düşünüyorum Tokyo'ya. Şimdi de bir Osaka'daki bu akşamı düşünüyorum. Daha tam geç saatler olmamasına karşın hava artık yavaş yavaş soğumaya başladı. Şuradan meşhur Osaka'nın o ikonik yerine bakalım. Renkli neon tabelalar, renkli restoranlar. Hemen altta bot turu yapan bir grup. Ben de aslında düşündüm bot turunu. Çok soğuk geldi, sonra vazgeçtim. Belki ilerleyen süreçte yaparız. Instagram'da yaklaşık bundan bir 4-5 ay önce burada böyle büyük bir yangın görmüştüm. Galiba hemen şu dönme dolabın, şuradaki dönme dolabın yanındaki bina yanmıştı. Ya da tam karşısı da olabilir. Zaten kapatmışlar üzerini. İşte o meşhur ikonik Osaka fotoğraflarının çekildiği yerdeyiz şu anda. Aslında şu anda tam karşım herhalde böyle bir 5-6 metre. Ama ona rağmen sıra bekliyoruz. Şu sağdaki şapkalı beyefendi bozdu sırayı. Zaten kendisi de bir Japon değil. Bir Japon'un
Özellikle bu saatlerde. Gece saatlerinde biraz daha bu arada burada bu durum biraz daha az uyuluyor kurallara. Tabi gece olunca yollar da boş oldu ama gündüz bakın şu kadarcık yolda bile her zaman ışıkları bekliyoruz. Terapi gibi ama şu sokaklarda yürümekte. Gerçekten geçen bir tane sevdiğim bir arkadaşım Instagram'da Kore'de paylaşım yapmış. İşte herhangi bir psikoloğa para vermek, bir de Kore'de böyle çok güzel bir sokakta yürüyor. Bu sokakta yürümek hangisi daha iyi geliyor psikolojiye diye. Ya kesinlikle bence de böyle bir sokakta yürümek daha iyi gelebilir. Çünkü bambaşka film setinin içinde yürüyoruz şu anda. Şimdi Osaka'ya Japonlar arkadaşlar şöyle bir şey diyor. Tenka no daidokoro. Yani ülkenin mutfağı diyorlar. Gastronomi anlamında gerçekten Osaka çok çok gelişmiş. Ya Osaka'da türlü türlü yemekler bulabilirsiniz. En öne çıkan 2 tane yemeği var aslında. Bu türlü yemeklerin arasında. Takoyaki ve Okonomiyaki. Şehrin sembolü zaten. Birazdan mutlaka görürüz her yerde. Bunları böyle resmeden fotoğraflar. Hatta böyle plastikten yapılma işte takoyakiler göreceğiz birazdan. Mutlaka karşımıza çıkar. Japonya'nın en eğlenceli şehri Osaka olarak geçiyor. Hatta stand-up kültürü burada doğmuş. Komedinin başkenti de buraya diyorlar. Yani tabii ki de benim Japoncam olmadığı için gidip ziyaret edemeyeceğim ama benim de önüme sık sık çıkıyor. Böyle bu sokaklarda işte stand-up gösterileri oluyor. Genelde bu Türkiye'de de galiba son zamanda yavaş yavaş artan bir durum. Daha çok biz bunu böyle Amerika'da, Broadway'de görüyoruz galiba. İzlediğim kadarıyla bu arada gitmedim ama hep öyle aklımda kalmış. Dünyanın en yoğun tren hattı da burada. Osaka Umeda istasyonu günde 2.3 milyon yolcu ağırlıyormuş. Günde 2.3 milyon ne demek ya yolcu anlamında? Yani bu şehrin belki de böyle kalabalığını en güzel açıklayan örnek, en net örnek bu oldu. Valla diğer bilgilere baktım Osaka'yı araştırayım diye. Osaka Kalesi'nden bahsediyor. Ondan sonra Super Mario'nun tabii ki de bir stüdyosu var. Orayı ziyaret edebilirsiniz. Çok eğlenceli gözüküyor. Ben de baktım. Onun dışında konu bir şekilde bir yemeğe bağlanıyor. Hatta Osaka'nın şöyle bir sloganı var. Yiyebildiğin kadar ye. Bu şehrin sloganıymış bu. İnsanlar buraya yemek yemek için daha çok geliyorlar. Eğlence anlamında da güzel bir şehir. Gece hayatı gerçekten... Ya burada şunu söyleyebilirim. Ben birçok Asya ülkesinde bulunma fırsatı yaşadım. Yine Güneydoğu Asya'da da, Uzak Doğu'da da aynı şekilde. Ben gece gündüz bu kadar yaşayan başka bir şehir görmedim. Olur da buraya yaşamak istersem yani en büyük nedeni bu olur. 7/24 yaşayan bir şehir. Yani burada gecenin 4'ü, 5'i, 6'sı hiç fark etmez. Her zaman hatırı sayılır miktarda bir insan yoğunluğu var bu şehirde. O yüzden aslında Osaka böyle 7/24 yaşayanların seveceği, biraz da böyle gece kuşlarının da seveceği bir şehir. Nasıl oluyor bilmiyorum ama ben bu Osaka'ya ne zaman gelsem ben de aynı hissiyatı yaşıyorum. Ve akşam saatlerine doğru Osaka'da dışarı çıkmayı daha çok seviyorum nedense. Bilmiyorum artık bu renkli neon tabelaların etkisi mi, şehrin böyle biraz daha gece hareketlenmesi mi? Bir şekilde bu şehir böyle beni gece daha çok kendi içine çekiyor. Konaklama anlamında pahalı bir şehir. Tabii ki de bir Japon şehri arkadaşlar. Konaklama anlamında pahalı olmamasını bir Japon şehrinin bekleyemezsiniz. Maalesef bu bizi üzüyor. Yani konaklama turistik anlamda da olsun, diğer anlamda da olsun. Böyle araştırmak gerekiyor. Bu arada uyguna bulunuyor. Ben yani buluyorum bir şekilde. Bulmaya çalışıyorum en azından. Biraz daha önceden rezervasyon yaparsanız daha iyi olacaktır sizin için. Ya tabii ki de bu ucuzluk konusunu bu arada ben ya insan ister istemez aklı hep işte Vietnam'a, Tayland'a gidiyor. Oralarda çok uyguna konaklama yapıldığı için hani Japonya'yı da tabii ki de bir uzak doğu ülkesinde olduğumuz için orayla kıyaslıyoruz. O yüzden birazcık da pahalı geliyor. Aslında şu an düşünüyorum diğer gezmiş olduğum coğrafyaları. Mesela ben Balkanlar turumu yaparken de yine Bosna'da 22-25 Amerikan dolarlarını bir hostele veriyordum. Yine aynı şekilde Azerbaycan'da da bence biraz yüksekti. Ya bu coğrafyayla kıyaslayınca aslında birazcık yüksek kalıyor. Yoksa hani normal bir konaklama için ya şöyle düşünün. Bir hostel aylık 30 bin liraya denk gelirse aslında bu bize günlük ne kadar dolara denk geliyor?
20-22-23 dolara denk geliyor. Yani sen bir ay boyunca burada 30 bin liraya bir hostelde konaklayabiliyorsun. İşte suyun sınırsız, yani sıcak su kullanımın vesaire sınırsız. Kiminde kahve vesaire hizmeti de var. Nevresimlerin değişiyor. Aslında çok öyle de işte pahalı değil ama diğer coğrafyalarla kıyaslayınca, bu yakın bölgedeki ülkelerle kıyaslayınca birazcık pahalı kaçabiliyor. Bakın şehrin en hareketli kısmına geldik. Her tarafımız yeme içim arkadaşlar burada. Dilediğiniz kadar yiyip içebilirsiniz. Wagyu eti. Gelip buralardan böyle Wagyu etleri de, Kobe etleri de deneyebilirsiniz. Genelde işte 3000 yene, 5000 yene, 8000 yene Wagyu etleri satılıyor. Bununla alakalı şimdi bir şey anlatacağım size. Takoyaki olmazsa olmaz. Bu şehrin simgesi. Her yerde görebilirsiniz arkadaşlar. Böyle takoyaki yapan işletmeleri. Bu hamurların içinde bakın şurada şöyle göstereyim size yakından. Ahtapot topları var. Şöyle arkadaş şu anda o hamuru pişiriyor. Sonra yan taraftaki gibi pişecek bunlar. Çok lezzetli. Gerçekten çok lezzetli. Bizim damak tadımıza da uyacak. Bir de böyle ahtapot bazen yemesi, özellikle iyi pişmediyse, yani iyi pişiremedilerse biraz daha böyle sert kalabiliyor. Öyle sert gelince de gerçekten ağızda onu çiğneyince gittikçe büyüyor. Özellikle böyle ilk ahtapot deneyimini böyle kötü bir yerde yapan, kötü pişirme yöntemiyle yiyen birine bir daha ahtapot sevdirmek çok kolay değil. Lastik gibi böyle, çünkü uzayan bir şey ağzınızda sürekli. Takoyaki bunun da önüne geçiyor. Ahtapotlar böyle çok küçük, kıyım kesildiği için o böyle hamurun içinde onu yiyince diyorsun, çok lezzetli bir tat geliyor ya, ahtapot güzel lezzetli bir şeymiş de diyorsun. Yani böyle ahtapota karşı ön yargılı olanlar için de güzel. Takoyaki'den çok bahsettim, farkındayım ama gerçekten burası için çok önemli arkadaşlar. Yani nasıl ki şöyle İzmir'de İzmir kumrusu, mesela İzmir'e indiğiniz an her yerde böyle gevrek veya kumru, gevrek görürsünüz. İstanbul'da Eminönü'ne gidersiniz, her yerde balıkçılar vardır. Ya buranın da olayı takoyaki. O yüzden takoyaki birazcık böyle bahsedilmeyi hak ediyor kendinden. Ufak bir Shinto tapınağı. Beni daha önceden takip edenler bilecektir. Ben yaklaşık bir 6-7 ay önce tekrardan Japonya'ya gelmiştim. Bu benim Japonya'ya ikinci seyahatim. İlk geldiğimde çok sevmiştim. Gerçekten çok sevmiştim. Hala çok seviyorum bu arada. Sonrasında şu an o kadar da sevmiyorum demeyeceğim. Ve yaşamak için ülke arıyorum serime de tabii ki de Japonya'dan başlamak istedim. Önce bir diğer favorim olan Bosna'ya gitmiştim. Ben geçen ziyaretimde buraya geldiğimde gerçekten Japonya'nın altını üstünü getirmiştim. Ki daha kısa kalmıştım. Kyoto'ya, Nara Park'a, onun dışında sırf Kobe eti yemek için Kobe'ye gitmiştim. Kyoto'da hatta uzun bir süre konaklamıştım. Her yerini ziyaret etmiştim. Yani tekrar oralara gitmek istemedim. Hem zaten kanalda videoları var. Hani izlemek isterseniz eğer, daha böyle turistik anlamda ziyaret etmek düşünüyorsanız o videoları kesinlikle Japonya oynatma listesi serimden bir girin bakın derim. Her tarafına gitmiştik. O sebeple bu geldiğimde daha gitmediğim yerleri ziyaret etmek istiyorum ki bir sonraki videoda Japonya'da tekrardan aslında yaşamak için böyle bana en sıcak gelen yerlerden bir tanesini keşfettim. Çok da turistik değil, çok da popüler değil en azından batılı turistler arasında. Güzel bir yere gideceğiz. O yüzden seri tüm hızıyla devam ediyor. Yalnızca hani buranın turistik yerlerini zaten daha önceden ziyaret etmiş olduğum için tekrar ziyaret etmiyorum. Fakat kanalda hepsi mevcut. Aklınızda olsun. Onlara da bakabilirsiniz, izleyebilirsiniz. Yani çok eski tarihli de değil. Güncel videolar hepsi. Şimdi bir Japon restoranına geldim. Bir şeyler yiyelim. Karnım acıktı. Güzel bir restoran. Daha önce de gelmiştim buraya. Şu anda şansımıza boş. Normalde hep dolu olur ama herhalde thank you arigato gozaimasu. Herhalde saat birazcık erken olduğu için biraz sonra dolacaktır burası tahmin ediyorum. Popüler, güzel bir restoran. Güzel de ürünleri var. Siparişleri vereyim ben. Hem size böyle siparişlerden ufak bahsederim. Hem de güzelce bir karnımızı doyururuz. Şöyle bir salata söyledim. Bayağıdır yeşillik yemiyorum. Yeşillik olması için.
Sezar salata oldukça güzel gözüküyor. Yanında şöyle sosu geldi ve patates kızartması. Patates kızartmasının rengine bakar mısınız? Çok büyük ihtimalle yağ yeni koydu. Tam böyle altın rengi bir patates. Yanında ketçabı. Bunlar başlangıçlar. Ve buraya özgü de birkaç bir şey söyledim. Onların da tadına bakarız, gösteririm size. Japonya'da bunu çok seviyorum. Yani nereye giderseniz gidin %90 gerçekten ürünler kaliteli ve güzel bir şekilde önünüze geliyor. Bu hizmeti seviyorum burada. Hani çok lüks restoranda olsa, biraz daha böyle uygun bütçeli, orta halli bir restoranda olsa, ki burası da orta halli sayılabilecek bir restoran. Böyle olması güzel arkadaşlar. Değer veriliyor ki Türkiye'de biliyorsunuz, çok üzüldüm o habere. Almanya'dan gelen bir tane çift 2 tane çocuğuyla beraber zehirlenip hayatlarını kaybetmişler. Valla gerçekten çok hem sinirlendim hem de çok üzüldüm aynı zamanda. Tabi otelle alakalı olduğunu söyleyen diyen de var. Hani otel mi suçlu, midyeci mi, kumpirci mi? Kimseye güvenilmiyor. Öyle bir durumda hani bu daha da kötü bir şey. Allah rahmet eylesin. Gerçekten çok çok üzücü. Ya dışarıda yemek yerken, ben tabi seyahatte olduğum için mecburen hep dışarıda yiyorum ama arkadaşlar yemekten vesaireden gerçekten kısılmayacak kalem bunlar. Hani bazı gezgin arkadaşlar daha böyle ucuz yolda olsun, daha uygun fiyatlı olsun diye gerçekten bayağı kötü yerlerde yiyorlar. Ya kızamıyorum da, hak da veriyorum bir noktada. Hani ekonomik anlamda tabii ki de dikkat etmek zorundayız ama atıyorum bir şeyden kısılacaksa, böyle söyleyeyim, bir şeyden kısılacaksa bu yemek değil arkadaşlar. Yemek kısılacak en son nokta. Ya sonu gerçekten ciddi, ölümlere kadar varabiliyor maalesef. Öyle bakalım, diğer siparişleri bekleyelim. Hemen karşımda bu arada hazırlanıyor diğer siparişlerde. Hemen buradan görüyorsunuz. Etli bir yemek söyledim, merak ediyorum, merakla bekliyorum, bakalım gelecek şimdi. Şöyle cheese stickler geldi. Ve son olarak da asıl arkadaşlar sizlere göstermek istediğim ve benim de denemek istediğim okonomiyaki. Osaka'nın yerel lezzetlerinden bir tanesi. Bunu Hiroşima'da da yapıyorlar bu arada. Hatta bir Hiroşima stili var, bir de Osaka stili var. Yani direkt literatürde de böyle geçiyormuş. Ben dana etli olanı tercih ettim. Bildiğiniz şu altta pankek var. Şöyle göstereyim. Şu bir pankek arkadaşlar. Japon işi tabii, içinde işte lahanası, turşusu vesaire. Üzerinde de etle sipariş biliyor. Enfesmiş. Vallahi bayağı lezzetli. Şu da arkadaşlar balık pulu. Şöyle gözüküyor. Bizim dilimizde 5. bir tat var. Umami tat olarak geçiyor. Bir Japon tarafından bulunuyor bu umami tat. Acı, ekşi, tatlıdan daha farklı bir tat bu. Hatta yakın zamanda kabul ediliyor bu tat bizim dilimizde, damağımızda olduğuna dair. Onu arttırmak için de şu elimdeki balık pulunu kullanıyor Japonlar. Öyle bir özelliği var burada. Şöyle bir tane daha izninizle alayım. Etin tadı da çok güzel bu arada. Dana eti olması da ekstra güzelleştirmiş. Valla pankeke bayıldım ya. Çok güzelmiş. Ben bunu birkaç bir yerde daha yemiştim. O kadar hoşuma gitmemişti. Burada çok beğendim. Böyle, bana afiyet olsun. Çıkışta biraz da Osaka'nın farklı yerlerine gidelim. Yine çok mantıklı bir karar vermeyerek dondurma aldım kendime. Gerçekten soğuklardan şikayet ediyorum. Sapporo'da da aynısını yaptım. O kadar soğuk dedim, gittim dondurma yedim. Burada da Hokkaido dondurmasıymış sözde. Bilmiyorum artık öyle midir ama oldukça lezzetli. Bu arada yemek yediğim yerden kalktım. Gerçekten her şey çok güzeldi. O pankekliği biraz mücvere benzeyen yediğim et yemeğinin hepsini bitiremedim. Çok fazla sipariş vermişim bir anda ya. Bilmiyorum, porsiyonların büyük olduğunu unutmuşum. Hepsinden böyle hani tadayım, yiyeyim, size de göstereyim dedim. Vallahi o pankeki çok sevmeme rağmen bir kısmını bırakmak zorunda kaldım. Şöyle çıkar çıkmaz da bir dondurma aldım. Şimdi birazcık böyle Osaka'nın daha az turistik olan, daha böyle yerel yerlerine gidelim. Bu arada burada bisikletler dahi şu şekilde otoparkları var bisikletlerin. Şuradan gelip bilet almanız gerekiyor. Eğer böyle alelade bir yere park ederseniz ve görevliler gelirse bisikletlere ceza yazıyorlarmış. Öyle bir durumda söz konusu burada yani. Bisikletin dahi cezası varmış. Japonya'da kumar oynamak serbest değil. Fakat görüyorsunuz şurada slot yazıyor, pachinko. Bu yerlerin içine girince göreceksiniz. Buraya geldiğinizde girebilirsiniz.
İçeride insanlar böyle deli gibi oyun oynuyor. Aslında kumar oynuyorlar ama bir yandan da kumar oynamıyorlar. Şöyle ki ufak tefek böyle bilyeler var. Çok küçük küçük. Girdiğiniz zaman belli bir para karşılığında o bilyelerden satın almış oluyorsunuz. O bilyelerle oynuyorsunuz. Aslında oyun oynuyorsunuz. Herhangi bir kumar söz konusu değil bilyeyle oynadığınız için. Fakat kazandınız, kaybettiniz. Atıyorum 10 bilyeniz vardı, 30 bilyeniz oldu. Onları alıyorsunuz. Çıkarken karşılığında kupon veya hediye veriyorlar size, o bilyenin karşılığı ederi kadar. Ve hemen arkasından siz de bunların yanlarında oluyormuş. Hani öyle, ben araştırmalarımda öyle bir sonuca vardım ama görmedim tabii bilmediğim için. Yanlarındaki yere gidip de o hediye kuponlarını veya aldığınız o hediyeyi nakite çevirebiliyormuşsunuz. Yani aslında kumar oynanıyor ama yasal olarak kumar değil. Oyun karşılığında da bilye veya hediye kupon kazanıyorsunuz. Böyle bir yolunu, böyle bir yöntemini çözmüşler. Son dönemde Pasifik birazcık karışmış vaziyette. Liderlerin açıklamaları arka arkaya geliyor. Biraz da gerginlik var. Belki gündemi takip ediyorsunuzdur, haberiniz vardır. Ben şöyle takip etmeyenler için kısaca bir özetleyeyim. Bundan yaklaşık bir 5-6 gün önce Japonya'nın yeni başbakanı Tayvan'a yönelik olası bir Çin müdahalesinin Japonya açısından askeri bir savaş sebebi sayılacağını açıklamış. Bu Japonya'nın böyle, yani otoriteler tarafından 80 yıldır kullanmadığı kadar sert bir dil olduğu söyleniyor. Çin Tayvan'ı kendi öz toprağı olarak görüyor aslında. Açıklamanın hemen arkasından Çin Japonya'ya nota vermiş arkadaşlar ve tüm Çinli turistlere Japonya seyahatlerini iptal etmeleri için baskı yapmış. Oluşacak tüm zararı da kendilerinin karşılayacağını söylemişler. Yani bir Çin vatandaşı şu anda buraya bileti var mesela 2 hafta sonrası için. Eğer ki gelmekten vazgeçerse ve bunu bildirirse Çin hükümetine, tüm zararını tanzim edeceğini belirtmiş Çin. Yani Çin de aslında şu anda Japonya'nın bu sert çıkışına, biz de sizi, madem siz bize böyle bir nota veriyorsunuz, sert bir dil kullanıyorsunuz, biz de size ne yapıyoruz? En önemli kozumuzu sunuyoruz. Turistlik anlamda tüm turistlerimizi sizden geri çekiyoruz. Yaklaşık şu ana kadar 500 bine yakın Çinli de devletin, hükümetin bu çağrısına ses vermiş. Tüm biletlerini yakmış vaziyette. Gelmiyorlarmış buraya. Bu neden önemli? Japonya'nın turistik anlamdaki gelirlerinin neredeyse %40'ını, %45'ini Çinli turistler oluşturuyormuş arkadaşlar. Ben de aslında bu kadar yüksek bir rakam olduğunu bilmiyordum. Yani gezerken hani çok fazla dikkat etmiyordum. Evet, Avrupalı, Amerikalı turistleri görüyoruz ama Çinliler de burada çok çok sayıdaymış. Tabii böyle olunca aslında Japonya'da da işler çok iyi gitmiyor. Son 10 yıldır halk çok da mutlu değil. Hatta geçen gün burada bir eylem dahi gördüm Japonya'da. Böyle kalabalık bir eylem vardı. Turizm çok büyük bir gelir Japonya için. Yani Japonya şu anda turistik anlamda en yüksek zamanını, en yüksek çağını yaşıyor. Hani her ne kadar zaman zaman aralarından böyle biz turist sevmiyoruz, turistleri istemiyoruz diye birazcık böyle sert dille konuşan olan Japonlar olsa bile hani turizm şu an buranın bel kemiği. Çin'de tabii böyle bir darbe bulunca bakalım gelişmeler ne olacak, merakla bekliyoruz. Yani ben bayağı merakla bekliyorum çünkü hani Japonya seyahatimde yaşanacak bir yer arıyorum. Arayışım devam edecek. Öyle ilk bulduğum yere de yerleşmek gibi bir niyetim yok. En iyisini bulana kadar devam edeceğiz arkadaşlar. Tayvan'da gitmek istediğim ülkelerden bir tanesi. Hatta bir sonraki videoda gideceğim yer Tayvan'a oldukça yakın bir yer. Yani gelişmeler ne olacak bakalım. Hani Pasifik'te işler karışıyor diyorlar. Özellikle tabii ki de Japonya'nın böyle sert bir çıkış yapmasını kimse beklemiyormuş. Fakat Japonlar da az değil. Valla merakla bekliyorum ben de. Ya ben Hiroşima'ya gittiğim zaman birazcık böyle 2. Dünya Savaşı hakkında araştırma yapmıştım. Daha önceden de tabii ufak tefek araştırmalar yapıyordum, okuyordum önüme denk geldikçe ama tam anlamıyla o zaman okudum. Biz tabii ilkokul, ortaokul, lise, üniversite çağlarında daha çok Avrupa coğrafyasındaki savaşları görüyoruz. 1. Dünya Savaşı tabii ki de Osmanlı Devleti'nin katıldığı. Fakat 2. Dünya Savaşı'nda da bu cephede çok çok farklı şeyler yaşanıyor arkadaşlar. Yani böyle bir güzel bir pazar günü bir kahvenizi alın. Önce benim bir Hiroşima videomu izleyin. Ben onu kartlara bırakayım. Ondan sonra da farklı kaynaklardan böyle 2. Dünya Savaşı'na ait
belgeler, belgeseller, kanıtlar, makaleler okuyun. Ya Japonlar da az değil, Tayvanlılar da. Olan benim mazlum, canım ciğerim Filipinler oluyor hep. Yani Japonların Filipinler'de yaptıkları gerçekten akla hayale sığmayacak şeyler. Aynı şekilde Çin'de yaptıkları da. Yani buralarda da insanlar gerçekten büyük zulümler görmüş arkadaşlar. Hani biz bu insanlar işte medeni, insan hakları vesaire vesaire gibi hep olumlu cümleler kuruyoruz ama aslında bundan bir 100 yıl önce çok farklı olaylar yaşanmış burada. Bir okumanızı, araştırmanızı tavsiye ederim. Yani burada da aslında gerilim hep yüksek. Özellikle o Tayvan hattındaki adalarda, yani Tayvan'a yakın olan yerlerde, yine Tayvan da aslında başlı başına hep bir mesele burada, bir Çin'le Japonya arasında. İşler buralarda da karışıyor gibi. Şöyle figür dünyası. Çok güzel, çok orijinal ürünler var burada. Osaka'nın asıl turistik yerinden bir 10-15 dakika yürüme mesafesi burası. Yine sebzeler, meyveler. Şöyle bir şey, bir ejder meyvesi 400 yen. 400 Japon yenine satılıyor. Sebze anlamında tabii ki de bu coğrafya çok verimli değil. Sebze meyve anlamında cennet, Tayland, Vietnam. Özellikle Tayland'da vallahi özledim, meyveler, sebzeler, her şey çok uygun fiyatlı. Yani Türkiye'de çok yüksek satılan, yine Japonya'da da çok yüksek satılan meyveleri orada gerçekten çok komik fiyatlara yiyebiliyoruz. İşte coğrafyanın ve iklimin getirisini vallahi Taylandlılar, Vietnamlılar kullanıyorlar arkadaşlar. Cennet gibi o yönden orası. Japonya'nın da bence etleri güzel. Japonlar da o işi gerçekten, steak işini güzel başarıyorlar. Yani fiyat performans anlamında burada güzel steakler yiyebiliyoruz. O coğrafyanın da bence böyle işte Tayland'ın, Vietnam'ın da çok eksik kaldığı bir konu o maalesef. Orada çok lezzetli etler yiyemiyoruz. Hello. Dünya tatlısı ufaklıklar. Böyle merkezden biraz uzaklaşalım. Hemen fiyatlar düşmeye başlıyor. Hemen fiyatlar azaltıyor kendini. Şöyle bakın, şurada çok güzel bıçaklar varmış. O fiyatlar da yüksekmiş yalnız. Şöyle 25.000 yen şu. Şurada çok güzel bıçaklar var. Vay, güzelmiş. Burası Kuromon Market. Kuromon Market de Osaka için oldukça önemli bir yer. Tabii biz birazcık saati geç yaptığımız için yavaş dükkanlar kapanmaya başlamış burada. Fakat burada böyle sağda solda her yerde yemek yiyebileceğiniz güzel yerler mevcut. Bir market burası, bir deniz marketi aynı zamanda. Deniz mahsullerinin de yoğunlukta olduğu ürünleri burada bulabilirsiniz. Fakat ben gündüz de ziyaret ettim. Buranın asıl güzel olanı Tsuzuki Market, Tokyo'da. Onu da hemen şimdi sağ tarafa kartını bırakıyorum. Tokyo'ya yolunuz düştüğü zaman şöyle sabah ama erken saatte uyanmanız gerekiyor. Saat böyle 6 gibi 7 gibi orada olmanız gerekiyor. Çok da yakın merkeze, yani kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz. O markete bir gitmenizi tavsiye ederim. Yine bu markette böyle sağ tarafta, sol tarafta, hatta bakın bazı yerler açık. Şöyle markette bir gezelim bakalım. Kobe etleri. Sol tarafta da bakın. Buranın yorumlarıyla alakalı şöyle eleştiriler var. Bakın, beef okonomiyaki, bizim yediğimiz. Ben 1400 yene yedim. Burada 2500 yen. Tam da bundan bahsedecektim. Fiyatların birazcık bu markette yüksek olduğuna dair yorumlar var Google'da.
Google haritalarda birazcık insanlar eleştirmiş. Yerli Japonlar fiyatlara daha hakim oldukları için onlar tarafından bayağı böyle bir eleştiri almış burası. Olur da Osaka'da alışveriş yapmak isterseniz gelmeniz gereken nokta burası. Namba Marui diye geçiyor. Navigasyona direkt burayı yazarsanız sizi bu alışveriş merkezinin olduğu kısma getirecek. Yine Takashimaya da burada bulunuyor. Şu tam karşımızda. Burası da büyükçe bir AVM. Bu AVM'lerden gelip rahat rahat alışverişinizi yapabilirsiniz. Araba trafiğine de kapatıyorlar arka tarafı. Nankai Namba Station. Aslında Namba Station'ın hemen yakınındayız. Burada her türlü markayı bulabilirsiniz. Çok da güzel bir ortam. Bence gelinir. Hani alışveriş yapmayacaksanız bile şöyle bir gezmeye, bir bakınmaya gelinebilir. Güzel bir atmosferi var. Japonya'da izayakalardan kafelere yer kalmadığı için kafe kültürü çok da gelişmiş değil. Cafe Namba Street sokaktayız şu anda. Namba'nın arkadaşlar kafe sokağındayız. Şöyle bakın, benim gibi kafe severlerin bayılacağı, aşık olacağı kafeler. Harika gözüküyor, bakar mısınız? Hemen yan tarafında da yine bir kafeterya var. Bakın burası da çok güzel bir kafe ve çok güzel ürünler var. Hani çok büyük bir sokak değil bu arada. Kafe sokağı deyince ben de ilk burayı gördüğümde çok heyecanlanmıştım. Ya acaba çok büyük bir kafe sokağı mı bizi bekliyor diye. Ufak bir kafe sokağı ama çok çok güzel gerçekten. Hem ürünlerin olduğu hem de bakın konsept olarak. Ya şu kafenin güzelliğine bakar mısınız dışarıda? Harika gözüküyor gerçekten. Böyle toplasanız 6, 7, 8 tane kafeteryası var burada ama gezdiniz, dolaştınız, yoruldunuz. Artık o Osaka'nın o çılgın, hareketli yerlerinden de sıkıldınız. Kendinizi gelip böyle bu güzel kafeteryalara atabilirsiniz. İnsanları yukarıdan izliyorduk. Botla geziyorlardı. Dedim ki ya yani kaçıncıya geliyorsun bu şehre? Neden bir bot turu yapmadın? Kendi kendime hemen bir sorgulamaya girdim. Sonra böyle bir yerle gördüm. Daha doğrusu hani anlaşmadık, gördüm kendilerini. 2000 yenmiş arkadaşlar. Daha uygunu olabilir bu arada. 1000 yene de olabilir. Ya bu denk geldi. O anda da hani kolayıma bu geldi. Şimdi bir bot turu yapalım. Şöyle bir Dotonbori nehrinde Osaka'ya şöyle bir nehirden bakalım. 20 dakika kadar sürecekmiş. Valla merakla bekliyorum. Bir 10 dakikaya kalkacak bakalım. Merhaba. Turkey people. Yeah. Türkiye? Türkiye merhaba. Merhaba. Merhaba Türkiye. Merhaba Türkiye. Yeah. Günaydın, merhaba. Ufak çaplı bir tren krizinin arkasından sonunda doğru treni buldum. Birazcık benim için yorucu oldu. Sağa sola böyle sora. Her ne kadar bazen öğrendim de deseniz hani Japonya'daki tren sistemini, evet Google navigasyon da iyi çalışıyor ama bazen kafa karışıklığı olabiliyor. Yeni bir şehre, yeni bir adaya daha doğrusu gidiyorum. Detayları havalimanına gidince vereyim. İlk defa Osaka'nın ufak havalimanını kullanacağım bu arada. O havaalanına da bir bakış atmış oluruz. Şimdi trenin kalkmasını bekliyorum. Osaka Umeda, şu anda tren istasyonundayım. Ben şimdi havalimanına geldim. Şu anda Osaka havalimanındayım ve nereye gidiyorum hemen sizlere göstermek istiyorum. Şuradaki uçuş benim. Okinawa adasına gidiyoruz arkadaşlar.
I would have done more in Osaka, but I looked.